Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Sevgili teraziler, 2026'nın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri bu 17 Şubat'taki Kova burcundaki halkalı güneş tutulması. Sizin için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendini ifade etme alanlarında büyük bir dönüm noktası yaratıyor. Çünkü tutulma haritanızın 5. evinde, yani kalpten gelen neşe, aşk ve özgün yaratıcılıkla ilgili alanlarda gerçekleşiyor. Bu size ben neyle gerçekten mutlu oluyorum sorusuna cevap arayacağınız bir sürecin başlangıcı. Güneş ve Ay Kova burcunda duygusal bağlarda özgürlük, bireysellik ve yenilik arayışını getiriyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le de karşıt açıda aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler, ani başlangıçlar ya da sürpriz bitişler gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu eski bir aşk hikayesinin aniden yeniden canlanması anlamına gelirken bazılarınız için yepyeni bir insanın kalbinize dokunması anlamına da gelebilir. Ama Uranüs'ün mesajı çok net. Gerçek aşk özgür bıraktığınızda filizlenir. Eğer bir ilişkide sıkışmış, kısıtlanmış veya duygusal olarak bastırılmış hissediyorsanız bu tutulma sizi zincirlerinizden kurtaracak. Belki de artık bu ilişki beni büyütmüyor diyerek bir sayfayı kapatacaksınız ama unutmayın, her bitiş sizi kendi hakikatinize daha fazla yaklaştırır. Beşinci ev tutulmaları aynı zamanda yaratıcı projelerinizi, potansiyelinizi de açığa çıkarır. Bu dönemde sanatsal, estetik veya üretken yanınız daha da güçlenecektir. Yeni bir hobiye başlayabilir, sanatsal bir projede ön plana çıkabilir veya topluluk önünde kendinizi gösterebilirsiniz. Kova enerjisi sizi kalıpların dışına çıkmaya çağırıyor. Artık kendinizi başkalarının onayına göre değil, içinizdeki özgün sese göre ifade etme zamanı. Bu tutulma size şunu fısıldıyor: gerçek zarafet kendin olma cesaretindedir. Yaratıcılık yalnızca sanatla sınırlı değil, hayatı nasıl yaşadığınız, sevdiğiniz, düşündüğünüz her şeyin içine işleyen bir enerji. Ve bu tutulma sizi yeniden yaratmanın eşiğine getiriyor. Beşinci ev aynı zamanda çocuklar, doğurganlık ve geleceğe dair projeleri temsil eder. Bu nedenle bazılarınız için bu tutulma çocuk sahibi olma, ebeveynlikte yeni bir dönem veya çocuklarla ilgili sorumlulukların artması anlamına da gelebilir. Diğer bir olasılık ise kendi yaratımınız olan bir projenin doğumudur. Bir kitap, bir sanat eseri, bir sosyal girişim. Bu tutulma size yarattıklarınla dünyaya iz bırak diyor. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşum haritanızın 6. evinde, yani çalışma düzeni, hizmet alanı ve sağlıkla ilgili konularda gerçekleşiyor. Bu sizin için kalpten gelen bir şifalanma ve başkalarına hizmet etme döngüsünün başlangıcı. Belki işinizde daha anlamlı bir yöne gitmek istiyorsunuz. Belki de ruhsal olarak sizi beslemeyen görevlerden uzaklaşmak istiyorsunuz. Venüs burada diyor ki artık sadece üretmek değil, kalpten katkı sunmak istiyorsun. Bu enerji duygusal olarak yorgun olduğunuz alanlarda da şifa getiriyor. Ancak Başak'taki Güney Ay düğümü bu kavuşuma karşıtlık yapıyor. Yay burcundaki Lilith de kare açı yapıyor ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da bazı içsel çatışmaları beraberinde getirebilir. Kendinizi fazla eleştiriyor, yeterince iyi değilim duygusuna kapılıyor olabilirsiniz ama gökyüzü size şunu hatırlatıyor: hizmet etmek mükemmel olmaktan değil, içten olmaktan geçer.
Ve gökyüzünde Satürn ve Neptün de Koç burcunda kavuşum açısındalar. Önemli bir kavuşum bu. Sizin 7. evinizde. Yani ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Bu oldukça güçlü bir etki. Bir yandan duygusal sınırlarını netleştirmeniz gerekirken diğer yandan ruhsal bağlarınızı derinleştireceksiniz. Bazı ilişkiler bu dönemde gerçek dayanıklılık testinden geçebilir. Eğer bir ilişkide yalnızca ya hayale veya bağımlılığa dayanıyorsanız bu enerji bu bağı çözer. Ama ilişkiniz sevgi, anlayış ve ortak amaç üzerine kuruluysa bu kavuşum sizi daha da kenetleyecektir. Satürn sorumluluk ister, Neptün teslimiyet ve siz bu tutulmayla birlikte şunu öğreniyorsunuz. Gerçek bağ hem özgür hem de güvenli olabilir. Bu tutulma esnasında Merkür de Balık burcunda ve Jüpiter'le de üçgen açıda. Bu kombinasyon hem iletişimde hem de sosyal çevreyle ilişkilerde büyük bir akıcılık getiriyor. Sözlerinizle insanlara dokunabilir, yazdıklarınızla kalpleri yumuşatabilirsiniz. Özellikle iş hayatında empati, anlayış ve sezgiyle hareket etmek sizi öne çıkaracak. Bu dönemde duygusal zekanız en güçlü rehberiniz olacak. Sevgili teraziler, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması sizin için kalpten gelen mutluluk temasını yeniden tanımlıyor. Artık dış dünyanın onayına göre değil, içsel tatminlerinize göre yaşam kurma zamanı. Bu tutulma size diyor ki gerçek zarafet kendi kalbinin ritminde dans etmektir. Aşkta, yaratıcılıkta, çocuklarla veya projelerinizde her şeyin merkezinde siz olacaksınız. Bu tutulma kalbinizle hayatı yeniden yaratma cesaretini size armağan ediyor. Ve unutmayın, sevgiyle yaratan terazi evrenin dengesini değiştirebilir. Sevgili teraziler, 3 Mart'taki bu tam ay tutulması sizin için bir tamamlanma ve içsel arınma döneminin kapılarını aralıyor. Bu tutulma doğum haritanızın 12. evinde, yani bilinçaltı, ruhsal süreçler, kapanışlar ve görünmeyen alanlar üzerinde gerçekleşiyor. Yani bu dış dünyada değil, iç dünyanızda gerçekleşen çok güçlü bir dönüşüm. Bu dönemde evren size diyor ki artık kontrolü bırak, akışa teslim ol. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte 12. evinizde. Bu geçmişten gelen duygusal yüklerin, gizli korkuların ve bastırılmış duyguların yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Sanki yıllardır bilinçaltınızda saklı duran bir dosya açılıyor. Eski bir yara, kapanmamış bir ilişki ya da neden böyle davranıyorum dediğiniz kalıplar görünür hale geliyor. Ama bu sizi zayıflatmak için değil, özgürleştirmek için oluyor. Güneş ise Kuzey Ay düğümüyle Balık burcunda kavuşumda ve karşıtlık yapıyor. Size diyor ki şimdi hizmet etmenin, şifalanmanın ve başkalarına fayda sağlarken kendini de arındırmanın zamanı. Yani 12. evdeki tutulma bir bitiştir ama her bitişin ardında da bir şifa vardır. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 3. evinizde, yani zihin, iletişim, kardeşler, yakın çevre ve düşünce kalıplarınızla ilgili. Bu enerji sizi zihinsel anlamda bir başkaldırıya çağırıyor. Belki sürekli aynı şekilde düşünmekten yoruldunuz. Belki de çevreniz fikirlerinizi sürekli sınırlandırıyor. Lilith diyor ki artık kendi sesini bul. Bu tutulma zihinsel özgürlüğünüzü kazanmanız için bazı iletişim krizleri getirebilir. Bir söz, bir konuşma, bir yüzleşme sizi derinden etkileyebilir ama sonunda da büyük bir farkındalık kazanırsınız. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars 6. evinizde, iş, sağlık ve düzen alanınızda. Uranüs ise 8. evinizde, yani ortak kaynaklar, borçlar ve dönüşüm konularında. Bu iki gezegen arasındaki kare açı iş ortamınızda, finansal sorumluluklarda ya da sağlığınızla ilgili konularda ani değişimlere yol açabilir. Bir iş rutini, bir proje ya da bir borç düzeni sonlanabilir. Yeni bir sistem kurma gerekliliği doğabilir. Bedeniniz bu süreçte sinyaller verebilir. Özellikle stres, uykusuzluk ya da bağışıklık sistemiyle ilgili konularda. Ama Mars-Uranüs karesi sizi özgürleştirmek için gelir ve bu artık yük haline gelen görevleri bırakma zamanıdır. Güneşle Jüpiter arasında üçgen açı var.
Güneş sizin 6. evinizde, Jüpiter ise 10. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı iş ve kariyer alanında güçlü bir yeniden yapılanma enerjisini gösteriyor. Jüpiter geçmişte başlattığınız ama yarım kalan bir projeyi gündeme getirebilir ama daha önce birlikte çalıştığınız bir kişiyle yeniden çalışma bir fırsatı da doğabilir. Bu dönemde sezgilerinize güvenin, kalbinizle çalışın, sonuç kendiliğinden gelecektir. Kariyerinizde duygusal bir yön değişikliği veya sizi daha fazla tatmin edecek bir amaç bulma arzusu bu dönemde artabilir. Satürn Plüto arasında da sekstil açı var bu esnada. Satürn sizin 7. evinizde, Plüto ise 5. evinizde ilerliyor. Bu ikilinin uyumlu açısı ilişkilerde sorumluluk ve derinlik getiriyor. Artık yüzeysel bağlar değil, ruhunuzu büyüten ilişkiler istiyorsunuz. Bu tutulma geçmişteki bağları kapatırken geleceğe daha sağlam bir temel kurmanıza yardımcı olacak. Aşk ve ilişkilerde daha bilinçli kararlar alabilir. Ben artık ne istiyorum sorusuna dürüstçe yanıt verebilirsiniz. Bu tutulma esnasında zihinsel ve ruhsal arınma süreci olacak. Meditasyon, terapi ve dua, inziva çok faydalı olabilir. Gizli konular açığa çıkabilir bu süreçte. Özellikle arkanızdan dönen şeyleri fark edebilirsiniz. İş düzeninizde, görevlerde veya birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili ani değişiklikler mümkün olabilir. Uyku, sağlık ve stres yönetimi konularına mutlaka dikkat edin. Bir döngü kapanıyor, geçmişte barışıp teslim olma zamanı. Sevgili teraziler, bu tutulma sizin için bir bitiş değil, derin bir arınma. Evren sizden artık her şeyi kontrol etmeyi bırakmanızı istiyor. Çünkü bazı şeyler sadece teslim olduğunuzda güzelleşir. Siz her zaman dengeyi temsil ettiniz ama bazen denge hiçbir şey yapmamayı da içerir. Bu tutulma size diyor ki bırakın akış sizi iyileştirsin. Bilin ki karanlık sadece yeni bir ışığın habercisidir. Gökyüzü size diyor ki şimdi sessizleşin çünkü huzur kalbinizin derinliklerinde sizi bekliyor olacak. Bu 12 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması, sevgili teraziler için bu tutulma sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani arkadaşlıklar, sosyal çevre, idealler, hedefler ve geleceğe dair vizyon alanında. Bu tutulma gelecek kelimesinin anlamını sizin için tamamen değiştiriyor. Bir dönemin dostlukları sona ererken yeni bir çevre, yeni bir vizyon ve yeni bir yön buluyorsunuz. Aslan burcundaki güneş ve ayın kavuşumu sizin için toplumsal görünürlük, sosyal bağlar ve ideallerle ilgilidir. Artık hangi topluluğun parçası olduğunuzu, kiminle aynı hedefe yürüdüğünüzü sorguluyorsunuz. Bu tutulma size güçlü bir mesaj veriyor. Artık yalnız yürümek yok ama herkesle de yürümek yok. Hayatınızda kimlerin gerçekten sizi desteklediğini, kimlerin ise sadece enerjinizi tükettiğinizi göreceksiniz. Yeni bir vizyon doğuyor, belki kariyerinizin yönünü değiştiriyorsunuz, belki de topluma katkı sunacağınız bir proje başlatıyorsunuz. Bu tutulma sizin için ben değil, biz enerjisini öne çıkarıyor. Venüs bu tutulma sırasında sizin burcunuzda ve Koç'taki Neptün'e de karşıtlık yapıyor. Bu demek oluyor ki ilişkilerde sınırlar, denge ve beklentiler konusu oldukça vurgulu. Bir yanda romantizm, bağlılık, estetik, diğer yanda ise kafa karışıklığı, fedakarlık, hatta hayal kırıklığı. Evren size şunu söylüyor, gerçek denge önce kendi içinden başlar. Bazılarınız için bu ilişkinin yön değiştirmesi olabilir. Bazılarınız içinse idealize ettiğiniz bir bağın gerçek yüzünü görmek. Ama her şekilde bu tutulma kalp çakranızı açıyor. Kendinizi sevmeden kimseyi sevemeyeceğinizi ve özdeğerinizin başkalarının onayından bağımsız olduğunu fark edeceksiniz. Venüs aynı zamanda büyük hava üçgeninde bir ayağı. Bu demek oluyor ki iletişim, işbirliği ve toplumsal ilişkilerde güçlü fırsatlar kapınızda. Yeni insanlarla tanışabilir, hayatınıza yön verecek bağlantılar kurabilirsiniz. Aslan burcundaki Jüpiter ve Merkür kavuşumu sizin için fikirlerin büyümesi, topluluk içinde sesinizin duyulması anlamına geliyor.
Bu tutulma düşüncelerinizi, projelerinizi, vizyonunuzu genişletiyor. Artık küçük oynamak yok. Artık fikirlerinizi sadece kendinize saklamak yok. Evren diyor ki konuş, anlat, göster. İnsanlar seni duymaya hazır. Ama dikkat edin, bu kavuşum Kova'daki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Bu da demek oluyor ki yaratıcılığınızı toplumsal baskılardan, güç oyunlarından korumanız gerekecek. Birilerinin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Kendi ışığınızla parlayın çünkü bu tutulma tam da bunu istiyor. Gökyüzünde Venüs, Plüto ve Uranüs'ün arasında büyük bir hava üçgeni de oluşuyor. Venüs Terazi burcunda, Plüto Kova burcunda, Uranüs ise İkizler burcunda. Bu üçgen sizin için iletişim, eğitim, fikir alışverişi ve entelektüel bağlar anlamında büyük bir destek sunuyor. Uranüs 9. evinizdeyken düşünce sisteminiz değişiyor. Belki yeni bir ülke, yeni bir inanç, yeni bir felsefe, hayat bakışınız tamamen yenileniyor olabilir. Plüto ise Kova burcundaki konumu ile size yaratıcı özgürlük kazandırıyor. Artık kimsenin kalıbına sığmak zorunda değilsiniz. Bu üçgen kendinizi ifade etme cesaretidir. Artık fikirlerinizde fark yaratma zamanı geldi. Belki bir kitap yazacaksınız, belki bir sosyal platformda sesinizi duyuracaksınız ama nasıl olursa olsun bu tutulma sizi görünür kılacak. Mars da bu tutulma esnasında Yengeç burcunda yani sizin 10. evinizde bu kariyer ve statü alanında büyük bir hareketlilik anlamına gelir. Tutulmayla bağlantılı olarak toplumsal sahnede yeni bir rol üstlenebilirsiniz. Mars Kuzey Ay düğümüyle de üçgen açıda bu gelişmelerin kaderle uyumlu olduğunu da gösteriyor. Yani bu dönem kariyerinizde sizi ileriye taşıyacak bir dönüm noktası olabilir. Ama dikkat edin, fazla yük almak, başkalarının sorumluluklarını üstlenmek enerjinizi tüketebilir. Bu sefer adımınızı sadece kalbinizle atın. Kuzey Ay düğümü bu esnada Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için çok anlamlı bir mesaj. Artık sadece bireysel başarı değil, kolektif katkı zamanı. Yani artık ben parlıyorum değil, biz parlıyoruz evresindesiniz. Bu tutulma size şunu öğretir. Gerçek güzellik paylaşıldıkça büyür ve gerçek ilişkiler ortak değerler üzerine kurulur. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan burcunda kararıyor ama siz kendi ışığınızla çevrenizi aydınlatıyorsunuz. Bu artık yalnız bir yolculuk değil, ortak bir vizyonun başlangıcı. Siz teraziler için bu tutulma, kalbinizle toplum arasında köprü kurma gücü veriyor. Yani dostluklar, yeni projeler, yeni vizyonlar doğuyor. En önemlisi artık kendinizi daha net ifade ediyorsunuz. Unutmayın gerçek zarafet sessizlikte değil, kendinizi korkmadan gösterebilme cesaretindedir ve siz o zarafeti yeniden hatırlıyorsunuz. 28 Ağustos'ta yaşanacak Balık burcundaki ay tutulması sizin için günlük yaşam düzeniniz, iş hayatınız, sağlık temalarınız ve hizmet bilincinizle ilgili güçlü bir farkındalık yaratacak. Bu tutulma sizi daha dengeli bir yaşam kurmaya davet ediyor. Ve size şu soruyu yöneltiyor. Gerçekten iyi misiniz? Bu soru sadece fiziksel sağlığınızla değil, ruhsal ve duygusal bütünlüğünüzle de ilgili. Tutulma, günlük yaşamınızı, iş düzeninizi ve sağlığınızı yeniden yapılandırmanız için güçlü bir uyarı gönderiyor. Artık size hizmet etmeyen alışkanlıklar, ilişkiler, iş koşulları ya da yaşam tarzı değişmek zorunda. Gökyüzü diyor ki daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha anlamlı bir yaşam için sadeleş. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev iş ortamı, rutinler, sağlık, hizmet, sorumluluk ve yaşam düzeniyle ilgilidir. Bir süredir sizi yoran bir iş koşulu ya da zaman yönetimi sorunu veya sağlık teması varsa bu tutulma o konuyu görünür kılacaktır. Kimi zaman bu bir farkındalıkla başlar. Artık böyle yaşamak istemiyorum diyebilirsiniz. Tutulma size şunu hatırlatıyor. Hayat sadece görevleri yerine getirmek değil, dengeyi korumaktır ve siz evrenin en denge arayan burcususun. Şimdi o dengeyi iç dünyanızda yeniden kurma zamanı.
Bu tutulma esnasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açı yapacak ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu enerji zihinsel olarak oldukça yoğun bir dönem getiriyor. Zihniniz dolu, düşünceler hızlı, planlar değişirken Uranüs'ün etkisiyle özellikle işinizde veya görevlerinizde beklenmedik değişimler yaşanabilir. Belki bir proje kapanacak, belki iş düzeniniz köklü bir şekilde değişecek. Bu kare sizi sarsabilir ama aynı zamanda özgürleştirir. Belki uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şeyi artık gerçekleştirebileceksiniz. Bu tutulma size diyor ki artık otomatik pilottan çık. Bu ve yaşamını yeniden tasarla. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars'la Koç burcundaki Satürn arasında da bir kare açı var. Özellikle iş özel hayat dengesi konularında sizi sınayabilir. Mars size hemen çöz derken Satürn sabır ister. Belki iş yükünüz artacak, belki sorumluluklarınız sizi boğacak gibi hissedeceksiniz. Ama bu enerji zaman yönetimi ve disiplin konularında sizi olgunlaştırıyor. Bu kare aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Vücudunuz size sinyaller verebilir, dinleyin. Yorgunluk, stres veya bastırılmış öfke fiziksel belirtilerle ortaya çıkabilir. Tutulma diyor ki iyileşmek için önce kendine dürüst ol. Bu tutulma esnasında Uranüs ile Plüto arasında bir üçgen açı var. Neptün de bu iki gezegene seksil açı yapacak. Bu kombinasyon sizler için yeni bir yaşam vizyonu oluşturuyor. Zihniniz genişliyor, kalıplar yıkılıyor. Yeni bir eğitim, belki dijital bir proje, belki farklı bir iş modeli devreye girecek. Ama en önemlisi bakış açınız değişiyor. Neptün'ün etkisiyle hizmet ettiğiniz alanlarda daha ruhsal, daha anlamlı bir amaç bulabilirsiniz. Artık sadece çalışmak değil, yarar sağlamak istiyorsunuz. Bu enerjiyle birlikte içsel huzurunuzu koruyarak değişime ayak uydurmak mümkün olacak. Ve gökyüzünde bir büyük üçgen var ve uçurtma açı kalıbı var. Aslan, Boğa ve Yay burçlarında oluşan büyük üçgen sizin için güçlü bir vizyon ve inanç desteği sağlıyor. Ve Kuzey Ay düğümü Kova burcundaki bu üçgene dahil olduğunda da gökyüzünde de bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu kalıp size diyor ki artık görev bilincini ruhsal bir misyona dönüştür. Yaptığınız işin arkasında bir anlam arıyorsunuz. Bu tutulma o anlamı bulmanızı sağlayacak. Toplum önünde fark yaratabileceğiniz bir alan açılıyor. Belki sanatsal, eğitsel ya da sosyal bir projeyle başkalarına ilham olacaksınız. Bu enerji benden bize geçişi, hizmetin kutsallığını ve kolektif iyiliğe katkı enerjisini temsil ediyor. Tutulma esnasında Venüs'ün de Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik bir gergin açısı var. Bu açı duygusal dengeyi yeniden kurmak için sizi biraz sarsabilir. İlişkilerde değişim kaçınılmaz olabilir. Bir partnerle ya da yakın çevreyle aranızda farklılıklar belirginleşebilir. Ama Venüs burada size şunu öğretecek. Gerçek uyum benzerlikte değil, farklara saygı duymakta saklıdır. Aynı zamanda iş ortamında ya da sosyal çevrede yeni bağlantılar kurmanız da mümkün. Bu açı ani ama ilginç tartışmaları da beraberinde getirebilir. Bu tutulma esnasında Jüpiter ile Satürn arasında da bir üçgen açı var. Uyumlu bir açı size sabırla inşa edilen bir istikrar ve güven zeminini sunuyor. Bu enerji hem ilişkilerde hem iş hayatında kalıcı adımlar atmanızı sağlayacak. Tutulmanın ardından artık sabit bir yön belirleyebileceksiniz. Uzun vadeli hedefleriniz şekillenebilir, inançlarınız güçlenebilir. Evren size diyor ki ne istediğini biliyorsan sabırla bekle çünkü geliyor. Sevgili teraziler, bu balık tutulması size şunu söylüyor. Artık sadece dış dengeyi değil, iç dengeyi de bul. Ruhunuz, bedeniniz ve zihniniz aynı hizaya geldiğinde gerçek huzur başlayacaktır. İş hayatınız, ilişkileriniz ve günlük düzeniniz yeniden yapılanıyor. Kendinizi yorgun değil, özgür hissedeceksiniz. Unutmayın, bu tutulma size daha sağlıklı bir yaşam kapısı açıyor. Ama bu sadece bedensel değil, duygusal ve ruhsal bir sağlık. Bu tutulma sevgili teraziler size şunu hatırlatıyor. Denge sadece bir duruş değil, bir bilinç halidir ve siz o bilinci yeniden kazanıyorsunuz. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et.
Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.